Üçüncü Dünya Harbi başladı. Giderek genişleyecek. Savaşın geçeceği yerlerden biri. Türkiye'de çöllek patlamış vaziyette. 3 Türk'ten biri şeker hastası, 7 Türk gencinden biri kısır. Tarih verecek olsak tahmini olarak size göre Türkiye ne zaman düzlüğe çıkardı? Bir oh der artık. Türkiye'nin ekonomide düzelmesinin yolu, biz Türkler 3 şeyi beceremedik demiştim biraz önce. Devşirme akıl darphaneyi kapatıyor. 36 Türk padişahının 12'si Yeniçeri darbesiyle devriliyor. Genç Osman tecavüz edilenlerden birisi. Ben bunu yazarken ağladım. Zeynep Kamil kadın hastalıklarında Türkiye'nin en iyi hastanelerinden. Burada binlerce erkek çocuğumuz kadın olma ameliyatı. Evet, sırası. Bekliyorlar. Evet, bize yıllarca da şunu gazladılar. Benden iyi Müslüman gözükme ama benim dinimi bana karşı kullanmaları. Bunlar da maalesef devletin tam omurgasını ele geçiriyorlar. Aynı adam hem imam hem papaz ya. Türkiye'yi yıkabilecek bir sebep var mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Şahane bir konuğum var. Ramazan Kurtoğlu hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Eyvallah, sağ olun, sağ olun. Hemşerim. Evet. Hemşerim. Evet. Nereden hemşerim oluyor biliyor musunuz? Siz söyleyin. Size söyleyeyim, ben Emirdağlıyım biliyorsunuz. Ramazan hocanın da annesinin babası yani dedesi. Dedem evet Emirdağlı. Emirdağlı. Ve Kuvayi Milliyecilerden rahmetli Atatürk'ün silah arkadaşlarından Antalya'yı işte düşman işgalinden kurtaranlardan birisidir rahmetli dedem ve cennet mekan olsun 109 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hep sağ olun, var olun, hepimizinkine gidenlere Allah rahmet eylesin, sağ olanlara Allah uzun ömür versin. O açıdan ben ondan, dedemden çok şey öğrendim. Onu da hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Maşallah 109 yaşına kadar yaşamış. Evet. Benim büyük babam da maşallah bir asır 100 yaşında vefat Maşallah, etti. 1900 doğumlu, 2000'de vefat etmişti. Bizim oranın insanı sulak, toprağı da güzel ama nasıl besleniyorlar onu konuşacağız. Evet. Sonra programın sonuna doğru anlatacağız. Hakikaten uzun ömürlüler yani maşallah. Evet. Bunu neye borçlu? Eski toprak. Eski Evet. toprak. Bak unutmayın bu lafımı. Eski toprak. Bunu açacağız hocam. Açacağız ilerleyen dakikalarda. Öncelikle bir hayırlı olsun diyeyim. Eyvallah. Ramazan Kurtoğlu hocamın yeni kitabı çıktı. 3 dinli müminler. Evet. 3 dinli müminler. Bakın dikkat edin. 3 dinli diyor hocam. 3 dinli neden? Şimdi efendim tabii ben şuna inanırım. Yüce Allah'ın birliğine, Kur'an'ın onun bizim hayatımızı düzenleyen kitap olduğuna, Hz. Muhammed Mustafa'nın onun tebliğcisi olduğuna inanırım. Bu üçü dışında, buna imanım tam, bunun üçün dışında her şeyi sorgularım. Çünkü İslam sorgulama dinidir. Buradan bakınca kendi milletime döneyim. Türk milleti pek çok tarihçinin ortak bir görüşü vardır. Tarihten Türkleri çeker alırsanız tarih kalmaz der. Şimdi bilinen önceleri Türk tarihi 5000 yıla oturtuluyordu. Sonra 7000 yıla oturtuldu. Şimdi bir kısım kaynaklarda 12.000 yıla kadar çıkan var. İşte böyle bir yapı içinde tabii iki Türk devlet yapısı var. Bir Doğu Türk devlet yapısı var. İşte efendim Orta Asya Türk devlet yapısı var. Bir de Batı Türk devlet yapısı var. İşte Büyük Selçuklular bize yıllarca da şunu Ayşe Hanım gazladılar. Anadolu'ya Türkler 1071'de geldi. Hayır kardeşim. Anadolu'ya biz 1071'de Müslüman olarak döndük. Çünkü Anadolu'ya daha önce Kimmerler, Sakalar, İskitler yani Türkler milattan önce 1000'li 2000'li. Sonra şimdi Beşiktaş'taki bu metro çalışmaları vesilesiyle yapılan bir kazıda milattan önce 4000 yıl önce Beşiktaş'ta, İstanbul Beşiktaş'ta Türk kültürüne ait bir sürü kurganlar çıktı. Ondan sonra aynı şey yine milattan önce 4000 yıl önce Güzel Hakkari'mizde çıktı. Evet. Yani olay şu, demek ki biz nereden bakarsanız bakın efendim o güzel yurdumuzda, Müslüman olarak geldiğimiz 1000 yıldır burada olduğumuz güzel yurdumuzda geçmişte de neresinden bakarsan bak 4000 yıl önce buralardaymışız. İşte böyle olunca benim iki tane birisi Amerika'da hocam,
Birisi hocam olmadı ama kendisinden büyük feyz aldığım İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinde, Sanayi Mühendisliğinde hocalık olan Profesör Haydar Kazgan. Haydar Kazgan'ın Galata Bankerleri adlı bir kitabı vardır ki atamız Osmanlı Türkiye'sinin iktisadi ve siyasi felaketini en iyi anlatan kitaplardandır. Bakın, Osmanlı Türkiye'sinin iktisadi ve siyasi felaketini en iyi anlatan kitaplardandır ve maalesef bu Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması'yla başlayan 1854'te ilk dış borçla başlayıp 1914'te koca bir imparatorluğun iflasıyla son verilen bu süreci anlatan bütün belgeler, cennet mekan olsun, Atatürk'ün ölümünden sonra Bulgaristan'a hurda kağıt diye satmışız. Hangi akıl, hangi mantık, bunu anlamak mümkün değil. Ve Haydar Hoca bana şunu söylemişti. Haydar Kazgan, o da şuradan gelmişti. Ben Haydar Kazgan'ın tanımazdım. Bu Galata bankerlerini bulmuştum okurken. Fakültede bir gün büyüklerimiz dediler ki ben 1. sınıftayım. Ne okuyorsun? İşte bunu. Dediler, bu komünistin kitabını okuma. Tabii adamın komünist olduğunu da bilmiyorum. Olup olmadığı da önemli değil. Neticede bireysel olarak olabilirdi. Tabii değil yani. Hoca tam bir Türk milliyetçisi bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Gülten Kazgan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. O Gülten Hanım'ın eşi. Şimdi tabii biz bir daha getiremedik ama ben doktora yaparken okudum kitabı ama doktora yaparken bir daha anlayarak okudum ki Haydar Kazgan tam bir Türk milliyetçisi, vatansever. Sonra hocaya gittim, üniversiteye gittim. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittim. Başımdan geçeni anlattım. Kitabını okuduğumu yaptım. Hatta bu hikayeyi anlattım bir televizyonda, oğlu seyrediyormuş, sonra beni buldu. Dedim ki memlekete yapılacağınız en büyük iyilik hocamın bu kitaplarını yeniden bastırmanız. Bastırdı, Allah razı olsun. Bana da göndermiş, çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi Haydar Kazgan diyor ki Galata bankerleri ile Beyoğlu sarraflarının Osmanlı iktisadi ve siyasi yapısı üzerindeki etkisi göz ardı edilerek yazılacak bir siyasi tarih Türk çocuğuna masal bile olmaz diyor. Ben bunu daha sonraki yıllarda da Amerikalı doktoralı bir hocamdan duydum. Siyasi tarih, iktisadi tarih olmadan çok anlamlı değil diyordu hoca. Şimdi buradan başlayınca biz Büyük Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar siyasi tarihimizi bile çok doğru dürüst bilmiyoruz. Ama kendimin de tabii doktora alanı uluslararası finans ve politik ekonomi olunca şimdi para. Çünkü bugüne kadar öğrendiğim bir şey var Aysu Hanım. Eğer parayı bilmiyorsanız, paranın tarihini bilmiyorsanız, eğer dinler tarihi ve ezoterizmin tarihini bilmiyorsanız siyasi tarih askıda kalır. İşte ben de, çünkü parayı kontrol eden mekanizma, güç, inançları kontrol ediyor. İnançlar derken sadece 3 semavi din değil. Dünya 8 milyar. Dünyanın kafadan bugün baktığımızda 3 milyarı falan herhangi bir semavi dine inanmıyor. Evet. Şimdi, işte, buradan çıktınız yola yani. Buradan yola çıktım. Çıktınız, evet. Ve Büyük Selçuklu'dan 1071'de Anadolu'ya Müslüman Türk olarak döndüğümüzden bu tarafa ben hadisenin iktisadi antropolojik, yani parayı kim kontrol ediyor? Para üzerinden siyasi güç nasıl kontrol ediliyor? Ulemanın tavrı ne? Bunlardan yola çıktığımda bir şeyi gördüm. O da gördüğüm şu. Biz Türkler dehşet bir devlet kurma yeteneği olan milletiz. Allah'ın bize verdiği bu. Bu da şu vardır. Türk ordusu aydın sınıfının şeyidir. Adeta lokomotifidir Türk tarihinde. Yani efendim Türklerde aydın sınıfı yok falan diyen bazı salaklar var. Hayır. Türk aydın sınıfı Türk ordusunun içinden çıkar. Devletleri kuranlar ordunun içinden çıktı. Aydın olmasa nasıl kuracak bunları? İşte böyle bir yapı içinde baktığımızda bir başka, bu muhteşem bir artı tarafımız ama bir eksi tarafımız var. Biz devlet yıkmada da mahir bir milletiz. Neden? İşte buradan yola çıktığımda evet, Büyük Selçuklu Türk Devleti, arkasından bize yıllarca Anadolu Selçuklu dediler. Hayır, o devletin resmi adı Türkiye Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu yıkılıyor. Sonra Anadolu
bize denen Selçuklu Devleti yer adı Türkiye Selçuklu Devleti. Artı rahmetli Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti demeden önce bugünkü devletimizin adına 2 tane Türkiye adlı devlet var. Birisi Türkiye Selçuklu Devleti, biri de maalesef Yavuz Sultan döneminde kavga ederek maalesef Türk tarihinde böyle birbirimizle kavga ettiğimiz dönemler de vardır. Mısır'da 1517'de son verdiğimiz devletin adı Devlet-i Türkiye'dir. Şimdi tarihte biz Cumhuriyet'ten önce 2 tane Türkiye devletinin adı var. İşte böyle olunca ben buradan yola çıktığımızda gördüm ki Büyük Selçuklu'yu yıkan, Türkiye Selçuklu'yu yıkan, Osmanlı'yı yıkan temel sebepler var. Bu temel sebeplerden birisi biz devleti kuruyoruz. Daha sonra belli bir süre sonra bu Büyük Selçuklu'da, Türkiye Selçuklu, Osmanlı'da devlet devşirme ve dönmelerin eline geçiyor. Mesela Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun fütuhatlarının %90'ı ilk 160 yıldadır. İlk 160 yılda devletin ana omurgası, bürokrasisi, merkezi yapı Türktür. Daha sonra devşirme unsurların ve dönme unsurların eline geçiyor. Onlar mı batırdı bizi? Evet. Evet. Büyük Selçuklu'da, Türkiye Selçuklu'da, Osmanlı bu enderun, kul, köle, devşirme sistemi devletin çöküşüne sebep oluyor. Türkiye'yi yıkabilecek bir sebep var mı? Bu. Çünkü Türk iktisadi yapısını şöyle söyleyeyim. Burada ırkçılık keşke tarihimizde biraz olsaydı. Yapmadık bizim. Tarihimizde ırkçılık yoktur. Ama kucaklamışız hep Osmanlı'da herkesi kucaklamışız ama arkamızdan da hançerlenmişiz. Yemişiz, evet. Arkamızdan bakın bir şey söyleyeyim. Devlet güçlüyken devşirme ve dönme çok fazla başını kaldıramamış. Ama mesela 1500'lü yıllardan itibaren Osmanlı Türkiye'sinde Müslümanlığa iktida edenler var. Aynı şey Büyük Selçuklu'da, Türkiye Selçuklu'da da var. Ama 1800'lere gelirken 1750'den itibaren Müslümanlıktan tekrar kendi dinine dönen o kadar kayıt var ki işte ben bunlarla ilgili Amerika'da ilk defa bir şey karşılaştım. O da şu. Bir arkadaşım var idi. Beraber işte Hawaii'ye beni de götürdüler, gittiler. O kız arkadaşına altın almak istiyordu. Ben de Los Angeles'ta tanıdığım Osmanlı Ermenisi kuyumcular vardı. Yıl kaç? Yıl 1998. Oo, evet. 98. Anılar. Bu kitap Ayşe Hanım 25 yıl hazırlık ve 2 yılda yazıldı. 25 yıllık bir emek arkadaşlar. Evet. 25 yılın emeği. Evet. Sabredenlerin, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Evet, Allah razı olsun herkesten. Devşirmeleri de öfkem yok. Dönmeye de saklanmaları, gölgede kalmaları. Yani benden iyi Müslüman gözükme ama benim dinimi bana karşı kullanmaları. Nasıl? Yani Osmanlı'da Alevi-Sünni kavgasını çıkaran bu yapı, devşirme yapı. Türk'ü Türk'e kırdırmışlar. Halbuki Alevi de Müslümandır, Sünni de Müslümandır. Tabii. Şimdi gelirse bir başka bölümde İran'da da neden Amerika'da karşılaştım, neden Türklere karşı... İran 2 tanedir. Bir Türk İran vardır, bir de Farisi İran vardır. Döneriz oraya. Şimdi burada olunca o Los Angeles'taki Ermeni olarak bildiğim, tanıdığım arkadaşım dedi ki ben kahve içerken arkadaşım da kız arkadaşına bir şeyler aldı. Hocam dedi ya bir gün dedi ben dedi 2 hafta sonra sana dedi araba göndereyim dedi. Ben San Diego'dayım, o Los Angeles'ta 2 saat arası. Yok dedim, arabam var benim, gelirim. 2 hafta sonra geldim, beni ilk defa o 7 yıldızlı bir otelde Hollywood merkezinde, Beverly Hills'ta oralarda misafir etti. Bir akşam, ikinci akşam mıydı, birinci akşam muhabbet ederken biraz da çakır keyif. Dedi ki beni nasıl biliyorsun dedi. Dedim ki vallahi sen Osmanlı'nın Sadıkayı Tebaa dediği işte İstanbul Ermenilerindensin ki bu arada bir şeyin dikkatini sevgili seyircilerimizin sunayım. 1915'teki o
tehcir hadisesinde İstanbul'dan hemen hemen tehcir edilen hiçbir tırnak içinde Ermeni yok. Çok cüzi rakamlar var. Cüzi. Çok cüzi. Şimdi Nasıl biliyorsun dedi. nasıl biliyorsun dedi. Merak ettim. Merak ediyorum. Dedim ki benim bildiğim deden Osmanlı Ermenisi, Amerika'ya göçmüşler. Haliniz vaktiniz de yerinde. Ama dedim mezhebinizi bilmiyorum. Hristiyansınız. Ama dedim Ermenilerin esas mezhebi Gregorian, ama dedim Osmanlı içinde bu mezhep üzerinden Batılılar 2 tane daha Ermeni milleti çıkarmışlar. Katolikler çıkarmışlar, Protestanlar çıkarmışlar. Özellikle 1820'den itibaren Boston merkezli evangelist misyonerler Ermenilere çengel atmış vesaire. Dedim, beni şoklayan bir şey oldu. Dedi ki, evet biz Ermeni biliriz. Ve dedi Protestanız dedi. Ama dedi, nasıl oluyor dedim. Sonra bana Babil Kralı Nabukadnezar kitaba koydum. Milattan önce 586'da Kudüs'ü yerle bir ediyor. 1. Süleyman Tapınağı'nı yıkıyor. Ahit sandığını Yüce Kur'an'da geçen alıp götürüyor. O tarihten bu tarihe yok. Ama benim araştırmalarım sonucunda ahit sandığı Türk Devleti'nin elinde, yani Türk Genelkurmay. Nerede acaba? Muhtemelen Türk Genelkurmay'ında. Çünkü inancında kehanetlerde ben Din ve Küresel Ekonomi Politik diye bir kitabımda tercüme edip koydum. 480'den fazla kehanet var. Devletinin bütün dünyaya hakim olması için bir kehanet var. Bu kehanetlerden biri de ahit sandığının bulunmasıyla ilgili. Evet. 3. Süleyman Tapınağı'nın yapılmasıyla ilgili vesaire vesaire. Osmanlı'da biliyorlar mıydı sizce? Devlet arşivlerinde var mıdır bu sır olarak ahit sandığının nerede olabileceği? Kesin konuşulmuştur o dönemde de. Vallahi şimdi tabii Osmanlı 3 Osmanlı var. Bir, Söğüt'ten İstanbul'un fethine kadar bir Osmanlı var. O Osmanlı biziz. Yani ilk devletin, Fatih'in ölümü. Ama Fatih büyük bir padişahtır ama ilk kırılmada Fatih ile başlıyor. Mesela Çandarlı Halil Paşa ile İstanbul'u fethediyorlar ama Çandarlı Halil Paşa etraftaki devşirmelerin tezgahıyla Çandarlı Halil Paşa'nın kafasını vurduruyor. Çünkü Fatih 14 yaşında babası Manisa'ya gitti ya, tahta geçmek istediğinde Çandarlı hayır diyor. Daha devlet oturmadı. Fatih'in tahta oturmasına karşı çıkıyor. Bunu unutmuyor Fatih. Ama maalesef o kindarlığını çok acı ödedi. Birisi tarafından Gebze Ovası'nda sefere giderken cennet mekanı olsun. Tabii Fatih bizim büyük padişahlarımızdan birisidir. Orada zehirlenerek öldürüldü. Çandarlı Halil Paşa ile son sadrazamı, çünkü felaketi gördü, Karamani Mehmet Paşa'dır. Karamani Mehmet Paşa Fatih'in zehirle öldüğünü sakladı. İstanbul'a kadar geldi ama İstanbul'a geldiğinde Yeniçeriler kokuyu aldı. Karamani Mehmet Paşa'yı parçalayarak öldürdüler. 1980 yılında Osmanlı İstanbul'daki Ermeni amiralar diye Hagop Brosmian diye bir adam. Ama bu adam 1750'den 1856'ya kadar Osmanlı iktisat sistemi tamamen Ermeni amiraların elinde. Ve toplamı 165 kişi. Listeyi koydum arkaya. Hatta şurada şunu verir misiniz? Tabii. Ben sevgili seyircilerimize göstereyim. Ben bakın şunu. Şu doktora tezinin kapağını koydum. Evet. Ve hemen söyleyeyim. Burada da Osmanlı İmparatorluğu'nda 1750-1856 dönemi finansal gücün sahipleri Ermeni amiralların listesi koydum. Ama bu listede bir problem var. O problem şu Aysu Hanım. Amiraların 165 amiranın Borsamiyan'ın verdiği, ondan kaynağını da verdim. Borsamiyan'ın verdiği Ermeni amiraların belli kaynakları var. Bir, Osmanlı döneminde Kemaliye Eyn, Erzincan, Siirt, artı Kars, Van, Bayburt, Arapkir, ondan sonra Divriği. Bu adamlar Bursa'da iken İstanbul'un fethini finanse ediyorlar. Oo. Tabii. İstanbul'un fethini finanse ediyorlar. Evet, Fatih Sultan Mehmet'i finanse ediyorlar. Ama Fatih Sultan Mehmet aslında akıllı adam. Yani bilir ne. Tabii kullanmış ama zaman içinde o güçlü, kudretli Türk yönetimi, padişahlar, bir de devletin merkezinden
Türk bürokrasisi tasfiye edilince devşirme. Böyle bizim insanımız zannediyor ki Osmanlı'ya öyle binlerce kişi falan yetti. Osmanlı'nın en kudretli döneminde devşirme, yönetim vesaire tepedeki şu üçgenin tepesi. Yaklaşık 1700-1800 kişi. Ve bunlar da maalesef devletin tam omurgasını ele geçiriyorlar. 1750 mesela Osmanlı Türkiye'sinde hocalar, çelebiler, amiralar adıyla anılan üçlü tanımla 1400'den 1856'ya kadar ki dönemde Sadıkayı tebaat ettiler Ermeniler gerçekten Osmanlı Selçuklu'da büyük rol oynuyorlar. Ve bunlar içinde şimdi dönelim. Şöyle söyleyeyim size. Yıllarca tanıdığım muhafazakar bir yazar vardı. İsmini vermeyeceğim. Kitaba da vermedim zaten. Ondan sonra zaman zaman kendisiyle de sohbet ederdim. İki hatıram. Bu yazar döndürür Sebataistler yazardı. Evet 1666'dan itibaren bu ülkede işte İzmirli Sebatay Sevi'nin işte biz biliyor muyuz onu? Yani ekrandan o dediğiniz ismini vermeyeceğiniz kişiyi. Öldü biliyorsunuz. Herkesin bildiği bir isim. Biliyoruz. Bildiği bir isim. Herkesin bildiği bir isim. Sebataistlerle ilgili döndürü yazardı. Evet Türkiye'de artık Sebataistlerle ilgili pek çok şey biliniyor. Eskiden saklanıyordu ama artık her şey rahat konuşuyor yani, insanlar. benim de bir sürü tanıdığım Sebatay arkadaşım var. Yani bu ülkede bağlı insanlar, bir şeyleri yok. Zaten bu ülkeyle problemler olanlar İsrail'e göç ettiler. Evet. Yani onu da söyleyelim. Şimdi ama beni bir şey uyandırdı. Sebatay Sevi'yi yargılayan Şeyhülislam 1666 işte Mesihli İnanca Edirne Saray'da Antalya Akseki İbradılı. Bize yıllardır İbradılıları Sebatay diye gazladılar. Evet. Ama Sebatay değil İbradılılar. Sebatay Sevi'yi yargılayan Şeyhülislam İbradılı. Nasıl olur o zaman? O zaman geriye bakmak lazım. Adana, Kilikya'dan gelen ciddi şekilde Türkmen mi, Pakladuni mi? Ermenileri 2700 yıldır yöneten güç ciddi bir şekilde Pakladuni güçtür. Osmanlı'daki Sadıkayı Tebaa'nın ana omurgası da kilise bilerlerin adamları. Hocam benim aklıma o zaman şu soru geliyor. Siz diyorsunuz ya konuyu kısmen anladı herkes, izleyicilerimiz de. Hani o devşirmeler diyorsunuz ya, asıl yıkan Osmanlı'nın içinde sonradan Türkler gidince oldu diyorsunuz. O zaman şu anda Türkiye'nin ekonomisinin iyi olmamasının sebebi de mi bu? Değil. Bak Türkiye'nin hiçbir meselesi dışarıda değildir. Ekonomimizin iyi olmamasının sebebi, şimdi şöyle söyleyeyim. Kaynağını da vereyim. Princeton Üniversitesi'nden Frederick Starr diye bir profesör vardır. 20 yıllık bir çalışmanın, benim gibi 25, o da 20 yıl çalışmış. Türkçe'ye çevrildi. Kronik yayınları çevirmiş. Çok teşekkür ederim. Kronik yayınlarının sahibi kim nedir bilmem, ben etmem. Ben kitabı alır okurum. Kitaplar yazanın görüşüne falan da bak. Ben alacağımı alırım kitaplar. Evet. Şimdi İslam dünyası 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar muhteşem bir medeniyet. Bu medeniyetin merkezinde Timur dönemi Türk dünyası dehşet bir yer kaplıyor. Biz Türkler 3 şeyi beceremedik demiştim biraz önce. Beceremediklerimizden biri para meselesi. Osmanlı'da da akçe, kuruş, lira. Hepsi felaketle. Çünkü 1641'de devşirme akıl darphaneyi kapatıyor. Bir ülkenin genelkurmayını, yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı kapatmakla Türk Genelkurmayını kapatmak aynı hikayedir. Üçüncüsü, beceremediğimiz bir şey. Eğitim. Eğitim. Türk tarihinin 3 travmasıdır bu. Bu travmaları yenersek bizi kimse tutamaz. Nasıl müsaade etmişler darphaneyi kapatmaya? Mesela o zaman padişahlar da etrafındakiler de değil mi? Devletin ana çekirdeği 36 Türk padişahının, ki Genç Osman'ın hikayesini yazdım orada. Oturur ağlarsınız. Genç Osman 36 Türk padişahının 12'si Yeniçeri darbesiyle devriliyor. 6'sı feci şekilde
öldürülüyor. Genç Osman tecavüz edilenlerden birisi. Ben bunu o yazarken ağladım. Ve devşirme benim dinimi uğruna canımı verdiğim, uğruna ölümü şehadet şerbetini içtiğim benim dinimi devletten Müslüman Türk'ü tasfiye etmek için kullanıyor. Ve ben bir başka biriyle tanıştım. Madeleine Catherine Zilfi. Chicago Üniversitesi'nden. Ben bu kadını San Diego'da üniversitede iken yalvar yakar kadından randevu aldım. San Diego'dan Chicago'ya uçakla geldim. 5 saat uçtum. Ondan sonra kadınla işte ben 2-3 saat böyle randevu ederken kadın beni çok sevdi. Yaşlı bir kadıncağızdı. Zaten Türkiye'ye 50 kez falan gelip gitmiş bu kadın. Onun bir kitabı var. Buradan herkese söylüyorum. Osmanlı uleması 1600-1839. Ne diyor orada? Orada ben bir şey söylemeyeyim, kitabı alıp okusunlar. Ulemanın nasıl dejenere olduğunu 1600'den önce muhteşem bir Türk uleması var. Koca imparatorluğu taşıyan omurgalardan biri. Ama daha sonra ulemanın enderuni devlet yapısı içinde bürokrasinin elinde nasıl bir oyuncağa döndüğünün belgeleriyle anlatıyor. Yani biz bunu çözemezsek, bunu anlayamazsak bir yere varamayız. Kısa vadede nasıl toparlayacağız? Eğitim, eğitim, eğitim. Ama millet aç şu anda. Ekonomi. Gandhi'nin bir sözü vardır. Eğer Tanrı varsa ki vardır, bir Hintli için en iyi ekmek şeklinde gözükebilir. Ama bu işin gerçek çözümü eğitimdir. Biz üniversiteleri, buradan Sayın YÖK Başkanımıza arz ediyorum. Üniversiteleri yeniden yapılandırmak durumundayız. Biz 4-4-4 eğitimi kaldırmak durumundayız. Biz bakın söyleyeyim. Ben dedesi şimdi bir tarafı Emirdağlı Süleyman Çavuş dedem Kuvayi Milliye, baba tarafında müderris olan bir ailenin çocuğuyum. Yani o çocukluğumdan beri Türk İslam terbiyesi almış bir insanım. Yani çok söylemem ama 10 yaşından beri oruçla namazla arası olan bir şeyim. Ailenin çocuğuyum ama bir şey söyleyeyim. Bizim meselemiz dış güçler. Hayır, dış güçler misyonunu yapıyor. Ama içeride biz bu üç şeyi kuramamışız. Eğitim, para sistemi ve devleti ki ünlü İslam aleyhtarı, Türk aleyhtarı Arnold Toynbee vardır, İngiliz. Dehşet akıllı bir adamdır. Adamın aklını teslim edelim. Adam diyor ki bir makalesinde, Kemal Karpat da Türkçe'ye çevirmiş. Alıp bulup okusunlar. Diyor ki ya diyor bu Türkleri anlamak mümkün değil diyor. Dünyanın en büyük imparatorluğunu kuran, tabir ona ait. Ben Sünni Alevi öyle bir mezhep ayrımı asla yapmam. Çünkü o da Müslüman, o da Müslüman. O da Türk, o da Türk. Evet. Diyor ki Sünni Müslümanların kurduğu, diyor ki kaldı ki Osmanlı'nın kurucu unsurlarda çok ciddi Bektaşi yapısı vardır. Şimdi Sünni Müslümanlar diyor sonradan diyor başlarına devşirdiklerinden, kullardan iltimaslı bir yönetici sınıf getirdiler diyor. Anlamak mümkündür. Kemal Karpat çevirmiş, Profesör Kemal Karpat bu makaleyi. İşte bu yapı devlet, o çok güçlü, dirayetli bir padişah varken mesele değil. Ama devlet bir zafiyete uğradığında bunlar hepsi dış güçlerle işbirliği yapmışlar. Evet. İçinde az da olsa belki bu ülkeye hizmet etmiş var. Ama bir şey söyleyeyim. Ana omurga ki yeri gelmişken de söyleyeyim. Bizim üniversitenin bir doçent doktor Mehmet Bilgin'in hiçbirbirimizden haberimiz yoktu. Ben bu çalışmanın sonuna geldiğimde hocanın da yapmış olduğu geçmişte bir doktora çalışması varmış. Osmanlı'da 2 dinliler. Adam, kaynağı koydum buraya. Aynı adam, ismini de verdik, köyünü de verdik. Aynı adam hem imam hem papaz ya. Oo. İşte. Nasıl kimse anlamamış? Vallahi anlamışlardır herhalde. Ama hayır, belli bir zaman devam ettirmiş bakın, bunu. Hem imam hem papaz. Koca Osmanlı bakın. Koca Osmanlı. İlk kırılmayı Fatih'te yaşıyoruz. İstanbul'u fethettik. Şimdi rahmetli ben milliyetçi, muhafazakar kesimden geliyorum. Fakülte yıllarında yani ülke ocaklarından geliyorum. Şimdi Arı Sineması'nda Ankara'da öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Rahmetli Türkeş toplamıştı bizi. Orada rahmetli Türkeş'in hiç unutmayacağım sözü vardır. Derdi ki rahmetli Türkeş. Çocuklarım biz
Doğu Roma aslında. Bizans diye bir şey. Ama rahmetli Türkeş aynen şöyle söylüyor. Çocuklarım dedi biz Bizans'ı fethetmişiz. Bizans entrikaları da bizi fethetmiş dedi. Yani Fatih ile birlikte devlette müthiş bir kırılma yaşıyoruz. Yani devletin merkezi yapısından şeye dönüşüyor iş. Devşirme tarafa yani gidiyor. Sonra bir başka kırılma yaşıyoruz. Bu kırılmanın kaynaklarını da Yusuf Halaçoğlu'nun o 6 ciltlik muhteşem eserinde görebilirsiniz. Yavuz Sultan Selim padişah olduktan sonra 24 yıl Trabzon'da şehzadelik yaptı. Yavuz Sultan Selim İdrisi Bitlisi diye İran'dan gelen Sünni, tırnak içinde Kürt ama bazı kaynaklarda Kürt olmadığı yönünde de bilgiler var. Sünni olduğu için Diyarbakır, Bayburt o eksende şimdi bir kısım PKK türevleri diyor ki işte biz diyor şunca zamandır şeydeyiz diyor Anadolu'da. Yok be kardeşim, Marco Polo'nun 1280'de yazdığı ki şeyde bile yoksunuz Anadolu'da. Daha sonraları varsınız ki Anadolu'ya Türkmeniya diyor. Marco Polo kendi kitabında söylüyor bunu. İşte orada bir kısım Kürt unsurlara Sünni olduğu için iktisadi haklar veriyor. Bu sebepten 310 Türk aşireti bunu Yaşar Kemal de çok güzel anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Şu Türkiye'ye geldi bir İran kuzeyinden bir şarkıcı vardı. Neydi o adamın adı? Hatırlayamadım. O mesela o kendini Kürt. Anladım. O ben tamam şeyde çıkıyor. O da Türkmen. Evet, Türkmen. O da benim tanıdığım kendini Kürt olarak söyleyen ama hepsi Türkmen. 310 aşiret Kürtleşiyor. Çünkü diyor ki Türkmen Yörük. Vallahi diyor Kürt unsurlara diyor Sünni Kürtlere bunu veriyorsan bize de verin. 3-4 Alevi Türkmen aşiret olsa da büyük çoğunluğu Sünni Türkmenler, Yörükler Kürtleşiyor. Maalesef bu tarihimizde hatta içinde bir tane Ermenileşenler bile var. Evet, çok enteresan gerçekten. Evet. Ya bunun kaynakları bak Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapan Yusuf Halaçoğlu'nun tarihçiliğinden şüpheden var mı? Dehşet bir bilim insanlığı. Orada var detaylarıyla ilgili. Şimdi Ermenileşen ve Kürtleşen Türk aşiretleri var. Bunu bilmemiz lazım. İşte böyle bir yapı içinde baktığımızda şunu söyleyeyim. Biz özele döneyim. Yıllarca tanıdığım o muhafazakar dediğim beyefendi Allah rahmet eylesin öldü. Sürekli sebatayları yazardı. Sonra bir vesileyle öğrendim ki kendisi Pakraduni. Çünkü yani o da söylememiş. Pakradunilerle sebataylar birbirlerini sevmezler. Sevmezler. Niye böyle bir şey yapıyorlar, saklıyorlar? Mesela Ermeni gazeteci Hrant Dink. Hrant Dink'in bir röportajı var. Hrant Dink 1915 olaylarından sebatayistleri suçluyor. Yine var. Levon Panos Dabayan Maraş'ta başlayan 1915 hadiselerinin başlangıcının Pakradunileri suçluyor. Yani Ermeni halkını oyuna getirdiğini. Şimdi de Peşinyan yalandır, düzmecedir, doğru yalandır. Peşinyan çünkü yıllarca bir Ermenistan bağımsızlığını kazandığında bir devlet başkanı vardı Ermenistan seçilen. O benzer şeyleri söylüyordu. Şimdi Peşinyan Türkiye ve Azerbaycan Peşinyan'a sahip çıkmalı. Niye? Çünkü şu anda Türk Hava Yolları Erivan'dan Los Angeles'a seferler yapıyor. Bunu biliyor musunuz? Kimse bilmez. Bilmez. Evet şu anda Erivan'dan Los Angeles'a Türk Hava Yolları doğru yapıyor devlet. Bu Türk devlet haklıdır. Bu devlet doğru yapıyor bunu. Karabağ işi de halledildi. Orada Azerbaycan kardeşlerimiz. Çünkü biz ne diyoruz? İki devlet tek millet. Azerbaycan'da. Biz de Azerbaycan'ız. Şimdi burada baktığımızda Peşinyan da ilk İsviçre'de söyledi. Bir yıl 2 yıl önce dedi ki ya 1950'ye kadar böyle bir şey yoktu diyor. Sonra diyor böyle bir şey. Çünkü Beyaz Saray'a 2 sokak ileride soykırım müzesi vardır. Girişinde Amerika'ya gidenler görsünler. Ben gördüm. Girişinde bir atıf vardır Hitler'e. Hitler diyor ki ya diyor Türkler diyor işte Yahudileri kestik kimse artık umurunda falan değil diyor. Bir şey olmaz diyor. Birine atıfla. Yok öyle bir şey ama uydurma bir söz. Uydurma bir söz. Ama
Soykırım Müzesi'nin girişinde herkesin kafasına onu sokuyor. Vay be. Şimdi süremizi de iyi kullanalım hocam. Yani kitap böyle çok efsanelerle dolu bir kitap. Dedim işte burada bir şey söyleyeyim. Toparlayalım sonra başka soru soracağım. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Biz iktisadi tarihimizi öğrenmek zorundayız. Ben 25 yıl çalıştım, 2 yılda yazdım. İşte Türk milletinin önüne koydum. Evet. Vallahi meseleleri çözmenin yolunu nasıl çözeceğiz dedin ya. Bir, meseleyi çözmenin yolu fark etmektir. Fark etmenin yolu bilmektir. Bilmenin yolu okumaktır. Hoş geldin Yüce Kur'an'ın 1. ayeti. Ama şunu da ifade edeyim ki fark edişler acı ve ızdırap verir. Kesinlikle. Buna hazır olacaksınız. Hazır olacaksınız. Okuyun arkadaşlar. Tarihini bilmeyen hiçbir şey bilmez. Bilmez. Öğreneceksiniz. Sonra diyorsunuz ki işte ne zaman Türkiye'de ekonomi düzelecek? Tarih verecek olsak tahmini olarak size göre Türkiye ne zaman düzlüğe çıkardı? Bir oh der artık. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomide düzelmesinin yolu bir kere yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Ülkenin bir paket. Sil baştan. Sil baştan. Niye? Bakınız. Türkiye şu anda atamız Osmanlı Türkiye'sinin 1838'de başlayıp liberalleşme, işte o zamanki liberal, 1854'te dış borçlarla başlayan bir sürecin içine maalesef yeniden girmiş vaziyetteyiz. O zaman açık ifade etmek gerekirse bugünkü politikalarla bu işten çıkamayız. Çıkamayız. Zor. Çıkamayız. Üretim KOBİ'leri destekleyen bir politika, yeni bir anlayışla tarımın öne çıkarıldığı, KOBİ'lerin öne çıkarıldığı yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Eğitimin hızla 4-4-4'ten atılarak en azından mevcut üniversitelerin ve liselerin hızla meslek liselerine, ki biz meslek lisesi deyince İmam Hatip'i anladık, sanayi deyince inşaatı anladık. Hayır. Biz her alanda meslek lisesi, eğitim, tabii. üniversiteleri de yarısını meslek okullarına Herkes çevirmek. üniversite okumak zorunda değil arkadaşlar. Yurt Değil. dışında öyle değil. Mesela Değil. ben hani Değil. Danimarka'da doğmuş büyümüş. Çocuğun yatkınlığı vardır. Oto, tamir, bilmem Tabii. ne. Ona El yönlendireceksin. becerilerine, ki Amerika Tabii, yönlendireceksin. Katolik okullarında ilkokul 2'den lise son sınıfa kadar hayatta kalma dersleri var. Tabii Yani dinin vardır ona. Tamirci, boyası var. Bak bunlar küçük şeyler değil, büyük şeyler. Her şeyin bir eğitimi olup yatkınlığına göre. en önemlisi de Yatkınlığına göre. birbirimizi başörtülü, mini etekli, solcu, sağcı, o partili, bu partili. Ay bitti onlar hocam. Bunları hiç kategorize etmeden birbirimize sarılacağız. Çünkü tarih zapsapla 3. Dünya Harbi başladı. Giderek genişleyecek ve bu savaşın geçeceği yerlerden biri Amik Ovası, Fırat, Dicle. Fırat, Dicle Kabala'ya, Tevrat'a göre kutsaldır. Fırat İncil'lere kutsal göre 6. melek tasını Fırat Nehri'ne dökecektir. Amik Ovası kutsaldır. Zaten Kudüs'ü bilmeyen yok. İşte böyle bir yapı içinde gün birlik günüdür. Hangi görüşten olursak olalım birbirimizi ötekileştirmeden Cumhuriyet'in nimetlerinden istifade ederek bugün Türk tarihinde 2. kez biz eğitimli bir nüfusa sahibiz. Birincisi biraz önce anlattığım Frederick Starr'ın Kayıp Aydınlanmada merkezinde Orta Asya Müslüman Türklerin olduğu, Timur'un olduğu bir dönem var. O dönem tap dönem. Şimdi Cumhuriyet'in bize yaptığı en büyük nimetlerden biri şu anda kadın kız çocuklarımız. Türkiye'de her meslekten mesela öğretmenler, kadın öğretmenler, bayan öğretmenler OECD'den fazla, akademisyenler OECD'den fazla, bayan akademisyenler, hekimler, bayan hekimler OECD'den fazla. Biz yeniden kadınımızı hayatın içine sokmak durumundayız. Çünkü aksi takdirde kendimize gelemeyiz. Evet. Şimdi son blokta son 10 dakikamız kaldı hocam. Şimdi bir şey değineceğim. Hani program başında dedim ya bizim oranın toprağının insanı dedim. 100 yaşına kadar yaşıyormuş eski toprak. Bak eski toprak çok önemli. Hocam da maşallah enerjisi hiç bitmiyor. Yani hafızanıza da zekanıza da hayranım. Ben dün ne yediğimi unutuyorum. Dün bana sorsanız ne yediniz ben hatırlamıyorum. Bana dedi ki sen dedi gluteni bırak. Evet. Yine tavsiyede bulundu. Gelirken de ekşi mayalı ekmek getirmiş. Hocam hayran kaldım vallahi bunları siz üretiyorsunuz galiba. Evet. Evet yani benim de ortak olduğum bir yapı üretiyoruz. İşin başında da eşim Emine Hanım var. Emine Hanım uzun yıllar Şöyle koyayım. Viyana'da gıda uzmanı, bu işleri iyi bilen birisi.
4 yıl önce Amerika'ya gittiğimde bir Whole Food diye bir yer var Amazon'un. Gittik ki kızım biliyorsun orada benim genetikçi ve beyin üzerine doktora yapıyor. Orada lupin İngilizce adıyla görünce kızım dedim bu küçüklüğümüzde dedenin rahmetli babam bir milli güreşçi şampiyon yağlı güreşçi o ekerdi ineklere verirdi anacığım benim babam bunu. İneklerin sütü artardı. Çünkü tirmis, termiye, Konya'da termiye derler, Antalya'da, Isparta'da tirmis derler. Tirmis etten daha fazla protein barındırır bünyesinde. Ama tirmisin bir sıkıntısı vardır. Acıdır ve rahmetli anam bunu 10 günde tatlandırırdı. Yani sabah akşam suyunu kazana koyardı, değiştirirdi, kaya tuzu koyardı ve biz bunu çerez olarak yerdik. Antalya'da bütün okulların önünde satılırdı. Bugün 2026 dünyasında Antalya'da hala belli noktalarda tirmis insanlar bilir satılır. Peki nedir? 1. %36 protein vardır. 2. Kan şekerini düzenler. Yüksek kan şekerini düşürür. Çölyakı glutensizdir, GDO'suzdur, kimyasalsızdır. Hiçbir kimya katkısı yoktur içinde. Amerikan sağlık sistemi NIH dediğimiz yayınladığı makalelerde kanser tedavisinde kemoterapiden daha iyi sonuç veriyor. Çünkü kemoterapi tedavi Allah korusun hem faydalı hücreleri hem zararları öldürüyor. Tirmis zararları öldürüyor. İşte biz burada bir neydi sıkıntımız? Bu arada işte çölyak maalesef Türkiye'de çölyak patlamış vaziyette. Kanser patlamış vaziyette. Şeker 3 Türk'ten biri şeker hastası. Ondan sonra 7 Türk gencinden biri kısır. Ondan sonra doğum oranı 1.48'e inmiş vaziyette. 2.41'in altına indiğinde bir faciadır. Memlekette nöbet tutacak Mehmetçik bulamayız. Artı yine Sağlık Bakanlığı uluslararası yine verilere baktığımızda 1950'li yıllarda ortalama Türkiye'nin içinde bulunduğu o ülkelerde erkek sperm oranı 150 milyon desi bilmem ne iken bugün 70 milyonun altına inmiş vaziyette. 2045 yılında 20 milyonun altına ineceği, 20 milyonun altı demek döllenme olmaz demektir. 7 gençten biri kısır. İşte böyle bir yapı içinde ben ne yapabilirim derken ben 10 yıl kadar önce bir kitap yazdım. Biyopolitik Savaşlar. Sonra döndüm 3 yıl kadar önce yeniden yeni taze bilgilerle basıldı. Türkiye'de valla erotik kitaplar öyle satmaz ama o kitap öyle çok satan kitaplardan birinde. İşte bunun için ne yapabiliriz derken ben doğrusunu istersen üniversitede işte 3-5 yıl daha hocalık yapıp Antalya'da evim de var. Gideceğim bir radyo istasyonu kuracağım. 6.000 CD'm var, 4.000 kasetim var. İşte nedir? Aysun Hanım'la muhabbet edeceğim. Vatan kurtaracağız, dünyayı kurtaracağız. Geyik yapacaktım. Ama vallahi Emine Hanım'la kızım Belis Hanım beni dolduruşa getirdiler. Ondan sonra KOSGEB destek verdi. Ondan sonra oturduk. Bu Amerika'da yalvar yakar makinenin prototipini, çizimlerini bu üreten birinden aldık. Dedik ki ya senin rakibin falan olmayacağız. Onda kızımın büyük desteği var, becerisi var. O tabii onun Amerika'da okumuş olmanın falan çok kolay ilişkiler kurabiliyor. Sonra Bursa'da Allah gani gani rahmet eylesin bir sanayici arkadaşım 6 ay uğraşarak mühendis fabrikası vardı. Bu makineyi yaptı ve Türkiye'de ilk ve tek bizde vallahi Türkiye'nin önde gelen isimlerini söylemeyeyim şimdi. İnsanları tüketiyorlar. İmkanımız ölçüsünde eşe dosta biz de gönderiyoruz ama tabii şu var. Bir yerden başlamak lazım ya. Sizin gibi gerçekten değerli hocalarımıza da işte eşinize de selam olsun ihtiyaç var. Yani bize hep çünkü dışarıdan biz hep yerli bir şey yok doğru düzgün. Her şey glutenli hocam. Evet. Her şey. Sıfır gluten. Sıfır gluten. Sıfır GDO. Sıfır kimyasal. Biz asla ve kata. Ayrıca bunun ekmek, kek 16 çeşit şu anda ürünü var. Ayrıca bunun mesela hastaların vekalet döneminde ameliyattan sonra onların yiyebileceğini yaptık. Ayrıca şeker hastaları için tabletini yapıyoruz. Patentini aldık. Ayrıca şimdi bütün hanımlar güzeldir. Benim kızım da dahil. Şimdi hanımların güzelliğine güzellik katacak olan bir içinde yine tirmisinde olduğu bir kuzu ve
oğlağın böbrek üstü yağlarının da olduğu, sıfır GDO, sıfır gluten, sıfır kimyasalsız, yani hanımların binlerce dolar olduğu botoksu birkaç yüz dolara indirecek bir çalışmayı sonuna geldik. Heyecanla bekliyoruz Evet, bak. evet. Ya, hepimiz böyle genç güzel kalmak isteriz bütün Evet, kadınlar. vallahi Bekliyoruz. bütün tanıdığım hanım arkadaşları kobay olarak sizi kullanacağız. Şimdi kullandıklarımız var. Bir tane de sana getirelim, veririz. Tamam. Ve- Beni kopya olarak bakalım etki bende ederse Ben arkadaşlar. kendim kullandım vallahi. Öyle mi? Kullandım, vallahi. Siz zaten maşallah parıl parıl cildiniz. Pırıldatıyor. Çünkü şey var. Ben bir şey öğrendim. Ne? Ne yerseniz olsunuz. O öyle, aynen öyle. Ne yerseniz olsunuz. İşte böyle bir yapı içinde devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey'den Özgür Bey'e, diğer siyasi liderlere şunu arz edeyim. Biz Osmanlı'da feci bir nüfus sıkıntısı yaşadık. Koca bir imparatorluk çöktü. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus artışı OECD ülkeler için en düşük seviyededir. 1.48. Isparta'mızda 1.41'e inmiş vaziyette. İşte böyle bir yapı içinde Türkiye Cumhuriyeti kendi milli bekası açısından mutlaka bugün Uygur'da, Çin'de yaşayan Türklerin orada yaşaması mümkün değil artık. Gençlerden başlayarak Uygur Türklerini Türkiye'ye getirelim. Çünkü bu olmadığı takdirde Türkiye çok ciddi bir krize girer. Güvenlik krizine girer. Üretim krizine girer ki benim tanıdığım Uygur Türkleri var, Türkiye'ye gelmiş. İnanılmaz bir şekilde becerikli, eğitimli, çalışkan insanlar. Bu noktada da devletimiz Uygur Türklerinin gençlerinden başlayarak getirme zorunda. Aksi takdirde oradaki Müslüman Türkler asimile olacaktır. Evet, aman dikkat. Evet, Dikkat. evet, Dikkat evet, diyoruz. evet. Vallahi hocam yıllardır GDO'yu anlattı, yapın, müdahale edin dedi. Eline attı sonunda. Baktı Evet. ses seda yok. Baktım. Baktı Böyle ses seda paralı yok. zengin iş adamı ve iş adamının heykelini dikmek lazım. Yapmazken valla benim gibi gariban bir öğretim üyesi yaptı bunu. Yemeyin dedi. Çözüm bulalım buna dedi. Millet çek dedi. Bireysel olarak bu işe girdi. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Kim neresinden tutarsa ben destekliyorum. Sağ olun Vallahi hocam. ben böyle efendim büyük voley, tabiri caizse büyük voley vuralım, büyük paralar şey. Gönül ister ki bunları tabii çok ucuza satalım ama tirmiz ve tatlandırma süreci maliyetli bir iş. Zaten az yiyin. Alın azar azar. Zaten var ya, şu var ya, bir insana bir hafta yeter. Bir tek dilimizin Aynen. Evet, Ama tam biz gün. Türkler ne yapıyoruz? Alıyoruz bir ekmeği. Homidi gırtlak. Löp löp löp. Bir ekmek, iki ekmek. Mesela biraz ne yapıyorum? Fakülteye derse gittiğim günlerde Emine Hanım bunun şeyini yaptı. Krakerini yaptı. Biz hiçbir şeye şeker koymuyoruz. İhtiyaç olursa tatlandırmak hurma suyu koyuyoruz. Elma da koymuyoruz. Orada mesela gittiğimde bir torbaya, küçücük bir torbaya 4-5 parça şöyle o krakerden koyuyorum. Akşama kadar hiç acıkmıyorum, yiyorum. Ya sağlıklı. Zaten o sağlıksız şeyleri yiyince bir daha acıkıyorsun bir saat Tabii. sonra. Hemen Tabii zaten nişasta. o glutenliği yedince, Tabii. normal buğdayı yiyince Of, önce kötü. karnınız şişiyor. Şişiyor. Erkeklerde göbek, kadınlarda basen gidiyor. Yarım saat sonra yeniden acıkıyorsunuz, yeniden yemeye başlıyorsunuz. Aynen öyle. Bunu daha detaylı da konuşalım. Çünkü bu erkeklerde artık hormonları da tamamen değişti. Tabii onlar. şimdi de var. 13-14 yaşında kız çocuğu gibi memeler olur. Ben Antalyalıyım. Git şimdi erkek- Lara plajına, Konyaaltı plajına, Side'ye, Alanya'ya git. Erkek çocuklarımız maalesef göğüsler oluşmuş vaziyette. Bu felaket. Sonra ameliyat ilerleyen Tabii, şeyler. bu felaket. Şu anda Tavuklar da yapıyormuş hocam Bakın. onu da. Tavuk. Cerrahpaşa'mız da Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birisidir. Zeynep Kamil kadın hastalıklarında Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biridir. Burada binlerce erkek çocuğumuz kadın olma ameliyatı. Evet, sırasında. Bekliyorlar. Evet. Of, Türk nüfusu arkadaşlar korumamız lazım. Evet. Nüfusumuzu. Evet. Yani çünkü artık testosteron problemi var. Yani erkeğin erkeklik gücünü modern buğdaydan yediğiniz her şeyi alıp götürüyor. Buna tarhana dahil. Tarhana ki benim üniversitemizde endüstri mühendisliğini bitirdi bir kızımız var, Antalyalı. Bitirdiğinin ertesi gün okul işte kapanıyordu zaten. Antalya'ya giderken onu da aldım, eşyalarım buradaydı. Mezun oldu kız. Götürdüm annesine babasına teslim ettim. Hoca hanım sağ olsun, Allah razı olsun. Bana her sene ben kara buğday, greçka var. Adı kara buğdaydır ama buğday değildir, o buğday türü değildir. Greçka var ya, greçkadan bana yılda 8-10 kilo tarhana yapıyor. Bir yiyin.
Of. Bir yiyin, bir yiyin, bir yiyin. Onun için normal bu undan yapılan tarhanaları yemeyin. Efendim tam bu da hepsi hikaye. Hikaye arkadaşlar, hikaye. Hocam çok teşekkür Rica ederim. ederim. Vallahi süremizin sonuna geldik. Yine dolu dolu bir program oldu. Sohbetinize doyum olmuyor Eyvallah. ama her konuya değindik. Bakayım hocama yaptırabilecek miyim? Hocam şöyle kalp yaparak bitiriyoruz. Nasıl yapıyoruz böyle? Şu üste, Ha. şu içe doğru parmaklar. Ha şöyle ha. Üsttekileri içe doğru kırın. Yok. Ha. Şöyle mi? Ha, alttakileri böyle birleştirin. Ha şöyle. Şu altta da üçgen yapın. Ha şöyle ha. Oldu. Ha. Vallahi. Evet. Hadi görüşürüz. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet.